Arkadaşlar bugün İstanbul'un en güzel oteli Vadi İstanbul'daki Radisson Blu'dayız. Tamam. Sen benim hiç izledin mi video? İzledim. Tamam onun gibi düşün. Aynen. Ama hiçbirine maske takmıyorduk. Aynen. Ben sana bir şey müşterilerini çıkartmıştı içeride. Bir şey içiyordur. Şöyle yapsak. Yani olmasa daha iyi olur. Maskeli olsak daha iyi olur ama gerçi YouTube bir şey olmaz ya. Bir şey Tamam, ya okey. YouTube'da küfür et bir şey olmuyor. Tamam. Arkadaşlar yeni bir vlogla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Peki ben bugün neredeyim? İlk önce kimle olduğumu size söyleyeyim. Bu güzel hanımefendiyle birlikteyim. Nihan, Türkiye'de lüks otel sektörünün en önemli markalarından bir tanesinin yöneticisi. Kendisini 4-5 yıldır tanıyorum. Evet. Ve benim şu ana kadar tanıştığım bu sektördeki yöneticilerin içerisinde bir numara. Vay. Çok iddialı oldu. Çok O gerçekten iddialı oldu. öyle bak. Teşekkür ederim efendim böyle düşündüğün için. Size bir merhaba deyin isterseniz. Merhabalar efendim, Nihan Sıcakkanlı ben. Yiğit'le tanışmamız sene kaç, çok şimdi eski olmasın o. 2016 galiba. 2016 senesinde tanışmıştık. 4-5 yıl oldu. Vallahi çocuklarının gelişimini bile izledim ben. Şu anda arkadaşlar isim veriyorum Radisson Tabii Blu. ki verebilirsin. Herkesin duyduğu bir otel isimlerinden bir tanesidir. Düşüyordum. Radisson Blu. Türkiye'de bayağı bir sayıda şey var, otel var. Aynen öyle. Radisson Sadece Blu. İstanbul'da 20'ye yakın otel var. Şu anda biz Vadi İstanbul'da bu arada Ayazağa'da, Maslak'ta olan bir AVM, konut, otel ve residence. Aynı zamanda da iş yerleri de var Tabii ki içerisinde. aynen öyle. Yani büyük bir yaşam kompleksi diyebiliriz aslında Vadi İstanbul için. Onları da size göstereceğim ama ilk önce dedim ki bu harika oteli gezip göreyim. Daha önce böyle bir kısa bir tur yaptım ve bugün sürpriz. Otelin tek odası değil mi o? Evet, otelin bize bir tane kral dairesi var, onu göreceğiz Onu ve göreceğiz. Onu boş bulmak için de bir hayli bekledik değil mi? Bayağı, Evet. bir aydır her Ayıptır gün Nihan'a söylemesi yazıyorum. biraz Tacize artık. popüler. Evet. Dedim ki King Suite boşaldı mı gelelim. King Suite boşaldı mı? Ya geldiler uzattılar rezervasyonu. O kadar dolu ki Evet. otel. Doğru. O zaman startı verelim. Başlayalım. Hadi bakalım. Hanımlar önden maskemi takıyorum. Tabii ki maskesiz lütfen. Bir tane izleyicim yazmıştı yorumları. Sen niye maske takmıyorsun dedi ya. Haklı. Vallahi. Ateş ölçecek miyiz? Evet efendim. Bastınız şu paspası, herhangi bir paspas deyip geçmeyiniz Yiğit Beyciğim. Lütfen yani. Bu bir hijyen paspası. Bunun için özel bir solüsyon var. Onun ayakkabılarımızı temizliyoruz. Sonra buraya gelip paspasımızda ayaklarımızı kuruladıktan sonra ateşimizi ölçüyoruz. düşünmüşler. Evet. Siz alınla. Ben elle ki. de ölçüyor. Elle de ölçüyor, evet. Değil mi? Gördüğün gibi Lol evet. çıktı. Çünkü neden? Vlogu burada Dışarıdaydı. kapatmamız lazım arkadaşlar. Evet. Otelde bir lobide kısa bir tur yapmak ister misin? Evet. Bir Tamamdır. lobiyi Hemen de şöyle görelim. göstereyim. Büyük Sağ bir lobi taraf- var yalnız. Evet, bir hayli geliştir lobimiz. Sağ tarafta restoranımız var. Şöyle göster. Alakart restorandır burası. Sabahları açık büfe kahvaltı yapılıyor ama tabii şimdi pandemi nedeniyle tam açık büfe de değil. Evet, ne Hani oldu böyle şimdi kapattığımız pandemide? Şöyle aslında açık büfeye müsaade edilmiyor. Fakat bizim gibi şu şekilde gösterebilirsin, göstereyim size isterseniz. Burada biz tamamen korumalı bir şekilde misafirlerimize açık büfe servisi yapıyoruz. Ama yine misafir asla yiyeceklere dokunmuyor. Görevli arkadaşlarımız var, şeflerimiz var. Onlar servisi yapıyor. Çay kahve servisimiz yapılıyor. Onu da mutlaka bizim görevlilerimizden istiyorlar. İstiyorlar. Yani Müşteri hiçbir şeye dokunmuyor. temas yok. Hiçbir şekilde temas yok. Sadece misafirlerimizin sağlığı için değil, bizim çalışanlarımızın, ortaklarımızın da sağlığı için çok önemli bir şey. Önemli bir şey. Allah'a dikkat etsinler ya. Burada da İç tarafta Vadi Garden. nasıl bir şey var? Burada bir kış bahçesi var. Kış bahçesi Evet, var. burası bir kış bahçesi. Burada bir terasımız var, sigara içme terası. Yeni genelgeye belki hakimsin bilmiyorum, tabii biraz sektörün dışında olduğun için yeni genelgeye göre otellerde biz yemek hizmeti veriyoruz. Fakat dışarıdan gelen misafiri kabul etmiyoruz. Ya ben bugün burada yemek yemem o zaman. Üzgünüm canım. Konaklamak istersen yardımcı oluruz ama sana. Konakladığın takdirde yiyebiliyorsun çünkü. O zaman şöyle yarım günlük konaklayayım ben. Peki yapalım, değiyoruz diyorsun. Tamam peki. Ama güzel. Evet, çok Yeni olduğu zaten belli. Kaç yıl oldu şimdi? Otel aslında ikinci senesini doldurmak üzere. 2 yıl o. 2 yıl evet ama Harika. hani İstanbul'daki en iyi Radisson'lardan biri diyebiliriz. İstanbul'da En kaç tane yeni. Radisson var? O şu an pandemi nedeniyle çok net söyleyemeyeceğim ama en son 18'de. 18. Ama Radisson grubu Türkiye'de çok ciddi büyüyen bir grup. Evet. Dolayısıyla yeni anlaşmalar çok daha fazla yapıldı ve daha da yeni Radisson'lar gelecek. Radisson'da birkaç marka var. Bu arada sadece 7'si Radisson Blu Otel Vadi İstanbul'da bağlı olduğu Artaş grubuna ait. Hani biz zaten biz yoğunluğu aslında taşıyoruz burada. Evet. Şimdi anladım. Evet. Bir saniye ben kart alayım da o da göstermek Tamam, istiyorum olur. size. Burası da Cemal Bey. resepsiyon. Şurada da lobide oturma alanları var. Ben onları göstereyim size. Evet, burada da bir oturma alanı var. Evet. Yine aynı şekilde misafirler. Burada dikkatinizi çekmiştir herhalde. Çok fazla yeşil var. Evet, yeşil. Evet, bu Vadi İstanbul'da genel olarak zaten biz yeşili çok seviyoruz, doğayı koruyoruz. Sonra çok hassasız. Hepsi gözümüz gibi bakıyoruz. Ama bunlar senin ellerinden çıkıyor tabii. Bir kadın eli değdiğini tabii iddia edemeyeceğim. Resepsiyon aynı şekilde bütün personelimiz işte maske hem
Her türlü bakın temas engelleyecek yapıları kurduk. Onun dışında kendi kişisel hijyenlerine çok önem veriyorlar. Yılbaşına hazırlık yapılmış bu arada. Başladık, evet başladık. Oynuyor mu bunlar? Yok, oynamıyor. Yok canım, fazla zorlama sen onu. Tamam canım. Sakin. Yılbaşı ağacı süslenmiş. Yılbaşı ağacımız Her şey daha hazır. bitmedi henüz. Üst katta bizim toplantı salonumuz, balo salonumuz var. Evet. Giriş harika. Vadi Ben Bistro düğünümü burada yapacağım. diyorsun. Evlenmeyeceğim zaten. Şaka yapıyorum ya. Vadi Bistro, ufak bir barımız var. Onu Buraya da da göstereyim size. Wow. Kapının büyüklüğüne bak. Evet. Kocaman. Burası akşamüstü 5'te açılıyor. O yüzden şu an tam hazır değil. Olsun. Çok hiç şık bir yer problem yok. burası da. Özel doğum günü partilerinde. Benim doğum günüm Yiğit'ciğim, burada yapalım mı? Yapmasan ayıp olur artık zaten yani. Lütfen senin doğum günü burada güzel bir partiyle kutlayabiliriz. Mekanı kapatabiliriz yani diyorsun. Tanıdık. Genel müdür tanıdık, sorun yok, ayarlarız. Evet. Biz burada pandemi öncesinde, tam hatta pandemi başladığı dönemde akustik 90'lar geceleri yapmaya başlamıştık. Tabii Onur Mete'yi sen hatırlar mısın? Onur Hatırlamazsın, Mete. yaşın tutmaz muhtemelen. Yaşımı ortaya çıkardın sen şimdi. Benimki çıktı aslında. Neyse. Onur Mete burada canlı yayın geceleri şahaneydi. Acayipti ama tabii pandemi nedeniyle şu an bu durumda. Ama çok güzel burası Çok da. şık, Ya evet, mesela hakikaten otelde çok şık. konaklıyorsam akşam gelip şurada bir kadeh bir şey içip Evet. odaya geri dönebilirim. Aynen, özellikle bak burada çok fazla iş merkezi var. Vadi İstanbul'un içinde de. Dolayısıyla hem orada yani bu bizim artık ihtiyacımız. Çünkü bizim yaş grubu özellikle hani çıkıp böyle çok hani atlayayım Hareket zıplayayım. Şimdi King Suite. Ne? One bedroom suite önce. One bedroom suite. Küçükten başlayalım diyor. Odaların içine girmeden önce ufak tefek bilgiler vereyim. Bir tanesi one bedroom, bir Burada odalı. biraz sessiz konuşalım. Misafirler var ya. Doğru. O yüzden. Uyandırmayayım, burada yatanlar vardır şimdi dinlenenler. Saat 11.30. Bir tane bir one bedroom One gezeceğiz. bedroom gezeceğiz. Ondan sonra da bugünün sürprizi King Suite. Krallara layık bir daireymiş. Ona da bakacağız. Kral derken ben. Benim. Şu anda kaç? İkinci katta mıyız? 11. kattayız biz şu an. 11. kat. Evet bak, bu aklında olsun, adettendir. Evet. Boş da olsa bir Ne olur ne olmaz. tabii Inspection. kontrol etmek gerekir. Evet, inspection yapıyoruz şu an. Burası one bedroom suite bizim. Çok güzel. Bütün odalarımız güzel de tabii ki. Bu en güzel, benim en sevdiğim odalarımdan biri olduğu için sana göstermek istedim. Şimdi odamıza girdik. Girdik. Sağ tarafta bir banyo var. Bir tuvalet var daha doğrusu. Güzel. Bayağı Evet. güzel. Gayet şık, gayet geniş. Evet. Tertemiz ya. Pırıl pırıl. Evet. Ben burada kalsam şey yapamam. Aşırı temiz. Yerde Hakikaten yatarım. çok temiz. Aynen öyle. Burası Balık sırtı odamızın parke. oturma odası. Aynen. Şöyle buyurunuz efendim. Geleyim ben de. Manzaramız güzel yalnız bu Manzara arada. şahane, evet. AVM tarafını da göreceksin bu odada. Aha. Evet, içeri geçtiğimizde. Orman Burası- manzarası. Evet, orman Belgrad manzarası. mı oluyor bu? Efendim? Belgrad ormanı. Yok canım, Belgrad değil burası. Belgrad Orman. daha uzakta, evet. Ama bir şey söyleyeyim mi? Pırıl pırıl ya. Öyledir. Pırıl pırıl Evet, pırıl bizim pırıl. çünkü hani samimiyetime biraz inanmışsınızdır diye düşünüyorum. Hiç inanmadım. Bizim housekeeping müdürümüz 22 senedir galiba sadece bizim grupta çalışıyor. Aa. İnanılmazdır, jilettir. Yani kendisi bir kere hani kendisi birebir kontrol ettiği için bizim içimiz çok rahat. Mesela ben normal şartlarda sen buraya gireceğiz ya, benim önce bir gelip bir kontrol etmem gerekir. Ama hiç öyle bir şey yapmaya ihtiyaç hissetmiyorum. Çünkü hakikaten 10 numara 5 yıldız iş 22 yapar. artık Tabii. ailenin bir parçası. Tabii öyle. Yani bakışlarımızla anlaşıyoruz falan hani onunla. Oldu, Çünkü Suna olmadı. Hanım. Suna Hanım'a da buradan sevgilerimi iletiyorum. Şahanedir kendisi. Bütün ekip çok iyi tabii de. Suna Ama Hanım mı özellikle adı? Suna, evet. Suna Coşkun Fırat. Evet. TCF. Elleriniz dert görmesin. Harika iş çıkarıyorsunuz. Vallahi gerçekten. pırıl Öyledir ama pırıl her ya. yer öyledir, evet. Bana böyle Her bir zaman one bekleriz bedroom. efendim. Evet. Tabii ki de one bedroom değil, bana king suite vermeniz gerekiyor da. Müsaitlik doğrultusunda tabii ki önerebiliriz. Burası one bedroom suite'imiz. Yatak odası. Şuradan bütün AVM'yi zaten Wow. ve Güzel. manzarayı görebiliyorsunuz. Şuradan biraz anlatayım. O arkadaki proje başka bir proje. Şu an biz Vadi İstanbul'un içerisindeyiz. Vadi İstanbul aslında en sonu gibi burası değil mi? Ya aslında şöyle, ilk başta konutlar yapıldı. Vadi Teras dediğimiz, orada zaten yaşam alanı orası. Orada konutlar var. Daha sonra var. AVM projesi geldi. AVM'nin içinde tabii iş merkezleri de var. Bu gördüğünüz kuleler işte, onlar iş merkezi. Burada işte en son Beymen taşındı. Oyak taşındı buraya. Kale zaten burada. Burada. Birçok marka var tabii. Tav burada, Sokar burada. Bir sürü bu arada şirket evet, var. bir sürü şirket Aslında var. Maslak biraz ayağa kaydı. Maslak buraya doğru kayıyor. Aynen, Aynen. öyle, çok doğru. Buranın avantajı şu, bakın hani aslında şehre çok yakınız. Maslak'a çok yakınız ama orman ve buranın atmosferini kendinizi böyle şehrin uzak dışındaymış gibi hissediyorsunuz. Aslında Tabii. ana caddeye çıktı mı kaos başlıyor. Tabii, Burada burası sakinlik. çok sakin. Burası her zaman çok sakin. Çift Burası kişilik yine yatak. ormana bakıyor. Bu arada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Otellerin yatakları neden rahat? Evet. Bu her zaman rahattır. Bak hangi otele gidersen git mutlaka o yatak seni deliksiz uyutuyor. Ben onu hiç anlamadım. Yataklar, yastıklar,
yastıklar, yorganlar hepsinin özel reçeteleri var. Otel açıyoruz işte bir markayı ben yatak alacağım diyemiyorsun. Onun tabii özelliği çok fazla spekleri var. Çok özellikli olması gerekiyor. Onun hepsi özel yapımdır. Evde bulamazsın o yüzden. Yani hiçbir şekilde perakende bulamazsın. Siz kendi evinizde benzer mi kullanıyorsunuz? Sen mesela bu artık biliyorsun şeyleri, reçeteleri. Benimki değil. Benimki özel çünkü. Yani özel. Evet. Ben de böyle bir şey yaptıracağım da kendime. Burada da yine orman manzarası var. Evet, yine orman var burada. Aha, harika. Devam ediyoruz banyoya doğru. Burası yine gördüğünüz gibi. Burası da banyo kısmı. Burası banyo kısmı. Işıl ışıl, ışıl ışıl. Güneş resmen şeyin içinde, yoğun içinde ama tabii istediğin zaman perdeyle kapat. Tabii, aynen öyle. Küvet var, aynı zamanda da duş var. Arkadaşlar isteyene küvet, isteyene duş, istediğiniz şekilde banyo temizliğinizi yapabilirsiniz. Tertemiz ya, pırıl pırıl. Şunun içine girecektim ama kirlenmesin şimdi. Yok canım, evet, kirlenmesin. Bahsettiğimiz sunanın seni iyi olmasın. Bu kadar temize bir şey değil. 2 tane de şey var. Evet ve biz odalarda dezenfektan mutlaka misafirlere hediye ediyoruz. Artık bu olmazsa olmazımız bizim. Olmazsa olmaz. Evet. Harika. Ben çok beğendim ya burayı hakikaten. Güzel değil mi? Aynen, çok güzel. Ah, hiç gidesim gelmedi. O zaman şimdi hazır mıyız Kral Dairesi'ne? Evet. Bunu da kapatayım mı? Kapatalım. Evet. Evet. Güzel bir one bedroom'du. Yavaş konuş oğlum. Orada insanlar var. Otelimiz dolu. Sorry. Evet. İçeride ben de konaklıyorsam sinir olurdum. Kim lan bu bana diye. Şimdi Van Bedrus'ta gezimizi tamamlayalım. Şimdi asıl Evet. sürpriz. Benim en beklediğim yerlerden bir tanesi o. Kral Dairesi. Kral Suite'i, King Suite. Kaç oda? Kaç metrekare burası şimdi? Orası 205 metrekare. 5 metrekare. Evet. Bizim misafir portföyü Katar 1, Kuveyt 2. Onlar olduğu için onlar bir geliyor. Ha, Bir ay onlardan odayı kapatıyor bahsediyorum zaten. Tabii. Kim geliyor, kim kalıyor? Residential Suite, Evet. sol taraf. Vay. İsmi bile güzel. Buyurun. Hep bunu yapmak istemişimdir. Tadın. Buyurunuz efendim. Sen görmemiştin değil mi Yiğit burayı? Evet, burası Kral Dairemizin girişi oluyor. Oo, Gördüğünüz gibi. Full burası aynı. Burada Aynen öyle. vestiyer var mı? Hayır, orada vestiyer yok. Evet. İçeride göreceksin yeteri kadar zaten dolabımız Yer var. var. Orası daha böyle şık, fancy olsun. Bildiğin Vestiyer eve zaten geldik burada yani. var. Evet, aynen öyle. Burada vestiyerimiz var. Burada bir vestiyer. Harika. Bayağı büyük bir yere benziyor. Sol tarafta yatak odası ve bu tarafta yaşam alanı diyebiliriz. Oturma odası ve orada bir yatak odası daha var. Önce bence buradan başlayalım değil mi? Sonra içeri geçeriz. Yatak odasına geçeceğiz. Burada bir misafir banyosu, bir misafir tuvaleti konusu. görebiliriz. Evet. Misafirlere bile banyo var yani burada. Tabii ki. Harika. Evet. Burada bir Salon. salon. Kocaman. Burası ev mi? Evet, Bayağı aynen öyle, ev gibi. devasa. Ve burası da yine denk geldi köşe manzarası. Evet, şöyle göstereyim ben size. Kocaman. Burada yine ormanımız, iç İnanılmaz açıcı. güzel arkadaşlar. İnanılmaz. Yani bir şey Yiğit şimdi Harika. buraya gelen Çok kendi şık. şehirde mi hisseder? Bana Hayır, onu söyle imkansız. değil mi? Hem lüks Evet. hem de doğanın içinde Aynen şu anda. sanki Sapanca'ya gelmişsin gibi. Evet. Aynen. Manzaraya Evet bakar mısın? manzara böyle. Ve şu anda Maslak'tasın yani. Direkt dibinde kocaman bir salon. Evet. Televizyon. 150 inç mi? Ne oluyor bunlar bilmiyorum. Biraz karıştırayım şuraları. Burada da bir sürü şey var. Evet, burada ufak bir mutfak var. Aa. Buraya gelenler özellikle hani Orta Doğulu kalabalık aileler ama sadece Orta Doğu'yla sınırlandırmak istemiyorum. Çünkü çok fazla bizim Türk misafirimiz de var, Azeri misafirimiz de konaklıyor. Arkadaşlar gelin, Onlar burada yardımcısıyla mutfak geldiği var. için, evet, buyurunuz efendim. Otel odasında size mutfak tahsis edilmiş. Aynen öyle. Dolapları vesaire her şey var. Buzdolabı var. Kendine ait kahve malzemeleri, çay, kahve, tabak, çanak her şey. Fırın, mikrodalga var. Evet. Aynen öyle. Daha ne isterim ya? Daha ne istersin gerçekten? Vallahi Geldi bravo. ve daha ne arayacaksın? Ben ev almam mesela burada yaşarım aslında. Diyorsun, o kadar. Evet, her şey bak temizlemen yapılıyor, o var, kuru temizleme var. Doğru, aynen öyle. Evet efendim, burası da Presidential Suite'in yatak odası. Yatak odası. Misafir yatak Misafir odası. yatak diyelim. odası, Evet. Ya da tabii. çocuklar gelecekse çocukları için de yatak odası diyebiliriz burası için. Burada da yine televizyon Evet. var. Burası da yine orman manzaralı. evet. Harika. Yatarken ormanı görüyorsun. Veya istenirse belki bu yatağı tek kişilik yatağı Yapabiliriz, çift kişilik birleştirebiliriz yatağı da tabii ki. birleştirebilirler. Bu Ama genelde yatakların çocuklar hepsi için gibi. Çocuklar için düşünüldü. Burası o yüzden twin ama isterseniz tek yapabiliriz. Burada bir giyinme odası var tekrar. Ufak bir giyinme odası. Burada da bir banyo. Tuvalet ve banyo var. Çok güzel şeyler, Evet. aynalar falan Şahane. her şey düşünülmüş. Güzel. Burada da giyinme bölümü. Evet, yine giyinme odası var. Bayıldım ya. Evet. Devam ediyoruz. Siz bu işi biliyorsunuz bak gerçekten. Ben Ama sana bir şey söyleyeyim. söyleyeceğim. Şimdi Artaş Grubu'nun diyorum ki sana 6 tane otelimiz var. Bunu biz iyi yapmayacağız da kim iyi yapacak? Doğru diyorsun. 2 otelimiz daha geliyor bu arada. Kayseri, Radisson Blu Otel Kayseri. Aha. O da bizim gruba ait. Ve bu arada çok önemli bir nokta var. Bakın altını çiziyorum buradan. Radisson Blu Otel Kayseri Türkiye'de değil, dünyada bir numara olan bir otel. niye öyle olacak? Booking'de dünyadaki en iyi sıralama 9.5'te. Gerçekten mi? Evet, Radisson Blu Otel Kayseri ve yıllardır bunu kaybetmiyor. Maşallah diyelim. Darısı başımıza diyelim aynı Şöyle mi şekilde. düşünüyorum? Kayseri mesela ticaretin hani çok yoğun olduğu yerlerden bir Tabii, tanesi aynen ya. öyle. Bir de kayak.
Kışta turizm bir var. kayak sezonu ve tabii bir avantajı daha var. Kapadokya'ya çok yakın olduğu için Kapadokya'ya gitmek isteyenler Kayseri'de konaklıyor. Zaten yarım saat 40 dakika. Oradan da geçiyorlar. Tabii. Gün aynen inşallah öyle. gideriz Ve oraya. şahane bir otel. Tabii ki mutlaka görmen lazım. Burada da yemek masası. Evet, burada yemek Bölümü. masası. Hı hı. Yine biraz önceki manzara. Aynı sıradayız zaten. Burada da AVM iş merkezleri. Tepede Evet. olmak güzel ya. Ben yüksekte Aynen. olmayı seviyorum. Bir de çalışma masası Otel, var bu da burada. çalışma masası, evet. Aynen. Ofis işlerini burada Tabii yapabilirim. tabii, aynen öyle. Ofis King olarak da Suite'i kullanabilirler. kiralayan Burada kişiler. sadece otel yok vadisi ama bir de rezidansımız var. Orası da Radisson Rezidans. Orası da çok şık. Orası da yani oraya da hatta bir gün çekim yapmak lazım Olur, aslında seninle. gösterelim. O da değişik bir çünkü Aynen. konsept. Mesela şu ana kadar öyle bir şey göstermedik. Asıl bu senin alanına da giriyor. Çünkü orada 6 ay bir sene kiralama da yapabiliyorsun. Çünkü orada misafir geliyor diyor ki ben expatım mesela. Hani orada çok kalan konsoloslar var mesela. Diyor ki ben expatım 6 ay Türkiye'de görev alacağım. İstanbul'da işte ikamet edeceğim fakat ev tutmak istemiyorum. Ailemle geliyorum. Ne yapacağım? Hemen residence. Ya bir artı. Orada tam mutfak var. Çamaşır makinesi, kurutma Her makinesi. şey hazır. Her şey hazır. Aa, Şey süper. gibi bütün sana şöyle söyleyeyim patates ezici bile var yani içinde. O kadar ya. O kadar da rendesine kadar aldık yani. Orası da şahane. Oraya da göstereyim bir gözle. Şimdi Burası. King Suite'in yatak odasına giriyoruz. King Suite'i kiralayan nerede yatacak, nerede duş alacak, nerede giyinecek bakalım. Evet efendim. Buyurunuz burası. Burada bodyguard oturma yeri, koruma. Diğerlerine bu göre televizyon kocaman. burada inebiliyor. Bu dolabın içine saklanabiliyor isterlerse. Ama yatakta televizyon keyfi yapmak isteyenler için de bu şekilde dizayn edilmiş bir yatak odası. Çift kişilik yatak, arkası, Evet. ayna dekor. İnanılmaz. Burası çok da şık. yine aynı şekilde orman görüyor. orman manzaralı. Evet, burası Devasa. banyomuz. Kendimi kral gibi hissettim. Evet. Burası da Banyo yine aynı şekilde Bu burada. memerleri biliyorum. Alexander Black. Yes. Burada jacuzzi. Ve burada yine bir televizyon var. Televizyon detay. var. Evet. Detay, Onun içinde aynen. detay televizyon Aynanın var. içinde televizyon var. Tabii şu an buradan belli olmuyor ama açmak Evet. lazım arkadaşlar. O da güzel bir detay. Keyfe bak ya. Dokunmatik mi acaba değilmiş. Yok dokunmatik değil yani. Hiç. Hem de yani. Abart. Ama öyle bir tipi var burada. Evet. Olsaymış iyi olurmuş değil mi? Evet. Burası da banyosu ve yine Banyo, tuvalet. Bunları da özel film yapmışlar. Tabii özelce hepsi. Aynen. Aşağıdaki One Bedroom'da da var mıydı bu Var film? aynı Ha, şekilde. Hepsinde var. Hepsinde var. Harika. Burayı yine- yapan ellerine sağlık. Ama Evet. tabii buranın yaptıktan sonra Tonel da mimarlık. onu bilmiyorum. Reklam yapabilir. Tonel mimarlık. Bilen biliyordur bunu. Burayı inşaat yaptın, buraya oteli koydun ama Hı hı. burada tabii ki de en önemli nokta buranın yönetimi. Buranın yönetiminde tabii ki de Nihan var. Tabii ki ben de. Evet. O bir marka. Sıcakkanlı markası. Sıcakkan markası. Evet, burası Burada giyinme odası. Giyinme odası. Geniş, bayağı geniş. Evet. İhtiyacını karşılar. Büyük yani. Oda kadar ya burası. Tabii tabii. Büyük. Aynen öyle. Harika. Vallahi ellerinize sağlık ya. Muhteşem. Arkadaşlar yani ben burada kalsam ne olur ya bir akşam ya. Kal canım. Sen beni Kal. görmezden Tamam. gel. Ben yangın merdiveninden girer Tamam. çıkarım. Başarının hiçbir zaman tesadüf olmadığına inanıyorum. Bu birinci. Yazın bunu. Başarı asla hiçbir zaman tesadüf Tesadüf değil. değil. Burada bir de işin gereği ben yıllarca çok seyahat ettim. Sen de belki her şeyi seyahat etmişsindir. Bir süre sonra gittiğiniz ülkelerde ya da şehirlerde ben çıkayım gezeyim şeyinde değilsiniz artık. Zaten bütün gün yoruluyorsun. Diyorsunuz ki ben akşam otelime geleyim. Rahat rahat konforlu bir Aynen. şekilde kalayım. Temiz olsun. Bana yeter. Bana Ve yeter. buraya geldikten sonra aynı şekilde alt kattaki oda one bedroom'da da. Orada konaklayınca tamam diyorsun. Benim başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Yemeklerimiz çok güzel. Evinde hissediyorsan Tabii ki. bitti. Aynen öyle. Tamam bitti. Evet. O lüksü de hissediyorsan çünkü bütçene göre ödeme yapacaksın. Bütçene göre ödeme yapıyorsan evin de zaten kalitelidir. Evet, Ona göre aynen kalitelidir. O kaliteyi de burada Aynen sana öyle. sağlıyorsa Evet. tamam. O otel grubunu başka şehirde de gidiyorsun tamam mı? Ya da Evet. yurt dışında diyorsun ki onu görüyorsun ben buna giderim. Çünkü bana o hissiyatı Evet. burada da vereceklerinden Evet. eminim. Standart. Evet. En kritik şey bu. Ay vallahi inşallah bir gün Spa'yı burada görmek ister kalır. misiniz? Ha, gidelim oraya da Hadi bakalım. oraya da bakalım. Spa'ya bakalım. Ben buraya bayıldım. Let's go. Haydi bakalım. Allah'ım nasip et bana da bir gün burada kalayım. Bir gün değil de şöyle bir ay falan kalayım ya. Sesimi duy. Evet, Kral Dairesi'ni gezdik. Şimdi Spa'ya bir bakalım. Bakalım. Spa'mız şahane bu arada. Tabii otelde bir sürü olanak var arkadaşlar konaklayanlar için. Anlat bitmiyordu değil mi? Bir spa var, kapalı yüzme havuzu var, Fitness var. Özel pilates stüdyoları, spinning stüdyosu. Var. Yani sadece bireysel değil, grup aktivitesi yapmak için de birçok olanak var Var. zaten. Bu Terapistlerimiz şahane, çok güzel masaj. Ama dün itibariyle onu da kapattık. Tabii, Şunu biraz açabilir. Covid yüzünden. Evet. Evet, aynen öyle. Bu arada toplantı odaları da var. Ona da bakalım. Aynen oraya da bakalım. Orada da VIP odalarımız var, balo salonumuz var. Onları da gezelim gelmişken. Tamam, gezelim. Yani gördüğün gibi bir bloğa
bütün yaşam alanlarını sığdırmışsınız aslında. Evet, onun Her şey var. dışında bir de Vadi İstanbul için bir de hastane geliyor. Özel bir hastane Oo. geliyor. Hemen yan tarafa. Nisan'da açılması planlanıyor. Bir aksilik olmazsa. Şimdi şunu söylememiz lazım. Dün itibariyle biz kapattık. O yüzden hani burada bir şey ortamı var. Böyle Sakinlik ortamı. sakinlik ortamı var. Merhaba. Biz fitness için burada dışarıdan üyelik de alıyoruz. Bu çok önemli. Ve birçok üyemiz var. Burası... Burada çok girmeyelim insanlar. Tamam. Bu arada dün itibariyle sen dedin hani spalar kapatıldı. Aha. Sadece fitness'a müsaade edildi. O yüzden Açık. fitness'ımız açık şu Tamam. anda. Şöyle bir- hızlıca bir bakalım. Bayağı Ve büyük. çok büyük tabii. Aynen. Ve yine orman manzaralı. Orman manzarası. Şimdi orada insanlar var. Rahatsız etmeyelim onları. Harika. Geçmeyelim. Şimdi kapalı yüzme havuzuna gidelim. Yüzme havuzu şu anda kapalı. Personal trainer'larımız var efendim. Merhaba. Evet. Birbirinden başarılı. Evet, mekan da güzel bayağı bu arada. Evet. Yüzme havuzu şu an kapalı. Ama yine de bir girip bir... Kapı hemen açılıyor yalnız. Otomatik kapı. Buraya dikkat edelim. Ayakkabımız Aynen. var burada. Evet, bu katta şu an fitness var. Evet Kapalı ama havuz evet var. son çıkan genelgeye göre biz havuzu kapattık. Oo. Gördüğünüz Benim gibi. şu ana kadar gördüğüm en güzel kapalı havuz. Değil mi? İnanılmaz. Haksız mıyım Yiğit anlatırken oteli? İnanılmaz. Yani aslında anlatmayacaksın, kendi anlatıyor şu Evet, hale bakar evet. mısın? Şahane. Şahane. Tabii çocuk havuz var onu boşalttık şu anda kullanılmıyor. Normalde kapalı havuzları mesela otellerde ya da rezidanslarda alt katlara yapıyorlar. Karanlıkta oluyor genelde böyle. Evet, onun sebebi nedir sence? Onun sebebi nedir? Orada benim durdu. Çünkü otellerde her zaman gün ışığı alan yerler potansiyel satış alanlarıdır. Satış alanları. Dolayısıyla ama bu bence çok daha ciddi iyi bir selling point Kapalı yani. otopark gibi yapıyor bunlar Aynen da. öyle. Toplantı Evet. salonları da öyledir bu arada. Hiçbir gün ışığı, yani çoğu gün ışığı almaz öyle diyeyim sana. Bu her zaman avantajdır. Burada gerçekten. bizim bir de bir güneşlenme terasımız var. Yan tarafta yazın oraya kullanıyoruz. Çıkalım mı, oraya çıkılıyor mu? Şu an yani gösterelim ama çıkmayalım çünkü çok soğuktur. Hasta olacağız şimdi. Harika. Bu bir arada havuz şu ya. bilgiyi de vermek istiyorum. Biz otelde Covid'in başından beri sürekli bütün personele test yaptırıyoruz. Rutin olarak. Rutin. Mesela dün bir hastane anlaşmamız var, geliyor herkese test yapılıyor ve ona göre önlemleri de çok iyi ve çok şükür diyelim bir sorunla hiç karşılaşmadık şimdiye kadar. Güneşlenme terası normalde burada bizim Burası değil mi? şezlonglarımız oluyor tabii. Şemsiyeler. Herhalde Mayıs gibi falan çıkartıyorsunuz. Tabii Mayıs aynen ayında. öyle. İstanbul'da sezonlar da değişti. Artık hani çok daha erken hava ısınmaları için çok eser. Güzel ya. Ha, güzelmiş hakikaten, evet. Burası da güneşlenme Evet. alanları arkadaşlar. Harika. Güzel. Şehir manzara, şehir ve orman manzaralı. Şehir ve orman manzaralı, evet. Metroya 3 dakika. Ama bu arada doğru. Metroya 3 3 dakika. dakika. Aynen. Çok güzel ya. Evet. Masaj odalarımız var. Onlar da şu an kapalı o yüzden Bayıldım. gösteremiyorum. Bayıldım. Ha, buraya. Bu yüzme havuzu inanılmaz mantıklı Çok. ya. Çok. Ben şimdi gittiğim yerlerde bazen kapalı yüzme havuzuna gidiyorum. Karanlıkta boğuluyorum böyle sıcak. Yok burası çok keyifli. Full manzarası var ya yüzme Çok havuzunun. keyifli. İçeride soyunma odalarında tabii buhar banyosu var, saunası var. Çok güzel dinlenme alanları var. Onların da hepsi gün ışığı ve yeşillik içinde. Çok Harika. güzel, evet. Bir de spinning stüdyomuz var. Şu anda tabii onların hepsi inak. Ne stüdyosu? Spinning. Spinning. Aa. Spinning stüdyosu. Onun Güzel. dışında Pilates stüdyomuz var. Burada reformerlar var. Görüyorsunuz. Merhaba. Kendinizi tanıtmak ister misiniz efendim? Ben burada fitness ve pilates eğitmenliği yapıyorum. Özel derslerimiz var. 2 tane tavır reformumuz, bir tane combo kadillamız var. Aa, bu aletleri görüyordum ben hep sosyal medyada orada burada. Sana havada Böyle çekip yapıp. bu. Evet işte bu. Bunlar onlar mıymış? Evet, değişik malzemeler. Birebir çalıştırıyorsunuz değil mi? Özel ders veriyorsunuz. Tabii, birebir. Harika. Pandemiyle beraber spora önem de arttı. Evet. İnsanlar daha farkında oldu sporun önemini. Ben bile evde şınav çekmeye başladım. Ne büyük bir gelişme. Ama dün itibariyle yine kapandı. Evet. Açılır bir şekilde. Vallahi güzel ama mekan temiz. Çok, Yine çok. bak buranın da her şeyin temizliğine önem veriliyor yalnız. Ne dedik? Harika kalite. Teşekkürler. Ömer Bey'le de tanıştıralım efendim sizi. İkiye basar mısın? Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar. Nasıl Buradayız gidiyor? efendim, buraya konuşabiliriz. Merhabalar, hoş geldiniz tekrardan otelimize. Ömer Bey Zaten otelde, evet bizim ilk Berbo'yu, Ömer Bey'i görüyorsunuz, evet. Hı hı. Açılışından beri buradayız. Mutlu Mesut. Güzel bir Devam ekipte ediyoruz. çalışıyoruz. Teşekkür ederiz efendim, görüşmek üzere. İyi günler. Şeye de ağaçlara evet çiçeklere dikkat etmişsiniz yeşile. Her yerde var. İşte burası. VIP mi? VIP. Wow.
Arkadaşlar Illuminati'nin toplantılarını yaptığı yer. Pandemiyle beraber hibrit toplantılara geçiş yapıldı. Onun için işte özel cihazlar alınıp mesela buraya götüren 3 kişisin ama toplantı yapacağın işte dünyanın ya da işte Türkiye'nin başka yerlerinde 15 kişi daha var. O cihazla hiçbir sorun olmadan herkese bağlanıp çok rahat bir şekilde toplantı yapabiliyoruz. Artık bir süre sonra şey olacak işte şu toplantıda herkesin ekranlarını buraya koyacak. Tabii. Masada Aynen oturuyormuş öyle. gibi. Aynen öyle. Adam evinde olacak, Evet. Zoom yapacak. Toplantı aralarında burada oturup işte dinlenebiliyorlar. Sonra toplantıya devam edebiliyorlar. Aydınlık bir yer yine bu da. Çok aydınlık, evet. Otelde konaklayan bunlara ücret ödemiyor tabii ki de. Ödüyor tabii. Ödüyor tabii ki de. Oteldeki her alan farklı bir Doğru. Hizmet sunuyor. Dolayısıyla hepsi için bir bedel ödemek Bedel. durumunda kalıyor. Her şeyin bir bedeli var Evet. bu hayatta. Unutmayın. Adam bala salonu yapmış ya. O inanılmaz. Oo. Oo. Otelin içinde böyle bir şey olacak hiç hayatımda aklıma gelmezdi ya. Kocaman bu ne? Ondan sonra sana kocaman geliyor ya, sen buna hiç aldanma. Öyle bir giydirmeler yapıyorlar ki buraya, öyle bir dekorasyon yapıyorlar ki inanamazsın yani. Hadi ya. Şu avizelere bak. Devasa. Evet. Ve bu 1000 metre, bu şey, baksana şu sisteme. Yankı yapıyor. Kocaman değil mi ya? Ha? Sen otelin içinde yani odalara giriyorsun. Yani şey böyle tavan falan. Wow. Biz evli çiftlerimize burada 500-600 kişiye kadar hatta masa düzentir. Eskiden bahsediyorum hep. Yemek düzeninde bir düğün yapılabiliyor burada. Onun dışında genelde şöyle tercih ki ben çok seviyorum onu. Şu gördüğünüz sağ taraf var ya, bu sağ Evet. tarafa bir kilise düzeni yapılıyor. Aha. Sonra burada düğüne geçiyorlar. Sahne kuruluyor, yerler. Ben sana örnek göstereyim. İnanılmaz düğünler oluyor. İnanılmaz. Her hafta bir düğün oluyordur burada. Ay, bacağım. Bu işler Kramp sana yok. göre değilmiş, evet. Ben evlenmeyeyim ya. Şimdi damat ve gelin buradan çıkıyordu, geliyor buraya ama gelmiyordu. Yiğit'ciğim şimdi şöyle bir durum var. Ne kadar bilmiyorum bu sektörün şeysin, hani bu evlilik, düğün vesaire ondan bahsediyorum. Artık böyle klasik podyum falan yok. Yok değil mi? Asla yok. Bu yerleri kaplıyorlar. Ondan sonra ne değişik dekorasyonlar var sana anlatamam. Yani Hadi bu ya. podyum bizim zamanımızda kaldı. Eski Eski zamanlarda. zaman, aynen öyle. Ha. Şimdi çok değişik süslemeler yapıyorlar. Yerleri kaplıyorlar, işte avizeler indiriyorlar. Tabii böyle bir sürü yani çok güzel dekorasyonlar yapılıyor. Biz burada mesela ne yapıyoruz? Düğün yapıyoruz. Kına gecesi yapıyoruz. Ödül törenleri yapıyoruz. Normal toplantılar yapıyoruz. Basın toplantıları yapılıyor. Burada mesela bak şu anda gözükmüyor ama şurada bir perde var. Şurada bir perde var. Burada bir perde var. Dolayısıyla her açıdan hani çok uzakta oturan biri ki yine çok şey gözükmüyor. Organizasyonu çok rahat bir şekilde takip edebiliyor. Güzel. Yine ya. burası gördüğünüz gibi gün ışığı alıyor ama isterseniz bu kalın perdeleri kapattığınız zaman da karanlık bir ortam oluyor. Evet. Burada bir de düğünlerden sonra biraz daha küçülüyor ve after party. After party. Çok popüler biliyoruz. Evet, After klasik. party'siz olmuyor, evet. Aileler gittikten sonra. Yaş yüksek olanları uğurluyorlar Evet. burada çok önemli. Evet. Bir de şeye dikkat edeceğim. Yine havuz, fitness gibi burayı da üst kata yapmış. Ben birkaç tane arkadaşımın düğününe gitmiştim. Otelde, balo salonunda. Yani yine kapalı alana yapmışlar. Evet, Şimdi, aynen tamam mı? öyle. O kadar daraltıcıydı Değil ki. mi? Şimdi burada mesela Evet. akşam yapacak. Buradaki bu perdeleri kapatmasa dışarıdan ışık, araba Evet. bir hareket oluyor. Evet, bir de buranın avantajı şu. Hemen göstereyim, burada zaten bitti. Şimdi bakın şu sol tarafta buradan çıktığımızda hemen bir asansör var. Bu asansör direkt olarak otoparka iniyor. Yani misafir. Direkt. Şimdi sen burada düğüne geldin. Arkadaşın düğünü var. Dışarıdan geliyorsun, ücretsiz otoparka giriyorsun, arabanı park ediyorsun, asansöre binip buradan yukarı çıkıyorsun. Daha ne isterim ki ya? Bu kadar. Tabii aşağıda HES koduna bakılıyor. Ateşimiz bakılıyor. Artık. Klasik. Evet, bir de bir HES avantaj kodumuzu daha unutmayın. var yine. Burada da bir sigara içme terası var. Şimdi onu soracaktım. Evet, o en da çok önemli önemli. pointlerden bir Hı hı. tanesi. Çünkü o düğünlerde genelde sigara içme yerinde havadan sudan muhabbet edilir, dedikodu yapılır. Bir zümrede orada oluyor. Bir zümrede orada oluyor, aynen. Elinde içkilerle. Doğru söylüyorsun, evet. Alkolle beraber sigara içme Sigara. isteği arttıkça da artıyor. Tabii, Evet. muhabbet. Ve burada bizim bir balo salonunun hemen arkasında sigara içme alanımız var. Burada camlar açılıyor, bu şekilde kapalı değil. Kapalı. Şu an evet, aktif olmadığı Yine için. önü açık, ferah. Aynen öyle. O düğünlerde o sigara içme alanlarında ne muhabbetler dönüyor. Oo! İkinci bir düğün de orada oluyor İkinci aslında. düğün de orada evet, oluyor evet. abi. Abi sen de şunu da tanış. Siz işi ne yaptınız abi? Şu Evet, işi. evet, evet. Burada merak ettiğim bazı noktalar var. Tabii. Fiyat, neyin fiyatı?
Dairelerin, mi? aynen, Dairelerin fiyatı. gecelik ben geldim kiralamak istiyorum. King Suite'i istiyorum ben bu akşam. Ne kadar oluyor mesela genelde? Fiyat verebiliyor musun? Ya çok vermesem daha iyi olur. Şöyle fiyatlar çok değişiyor çünkü o yüzden. Yani kaç kişi geleceksin, kahvaltı alacak mısın, kaç gün kalacaksın? Ama benim YouTube'a söylemem lazım. Sen de bir gün ararsın. Yiğit, okazyon uygun kelepir ev var mı satın Ama sen bu fiyat mı söylemeyeceksin? Canım şu an fiyat veremiyorum ben. Sen bak öyle şey yaparım de. Yani şöyle söyleyeyim, Kral Dairesi için 1000 Euro'dan başlıyor diyebilirim. Ama bu salonları soruyorsan o çok ucu açık bir şey. Yani Ucu açık. kişiye göre değişiyor, hangi menüyü seçtiğine göre değişiyor. 1000 euro. İyi. One bedroom'da 500-600 euro. Yok Yarısı. o kadar. 200, Yarısı gibi yani. 300 200 daha iyi. evet. Ya bu da Bizim bütçeye dönemsel daha olarak uygun. değişiyor. Okey. Ama onlar bizim en çok satan odalarımız olduğu için fiyatları genelde yüksek ve hemen doluyor. Ben 2 aydır seni bayağı aradım. Evet, Ne evet. zaman boşaldı? Evet. Tam boşalıyor, uzadı. Çok üzgünüm uzatıldı. Aynen. Evet, uzatma da çok oluyor. Tamam evet. diyorum ben de Evet. böyle. Yapacak bir şey yok. Kısmetimiz bugüneymiş. Evet. Aynen. Aynen Şimdi öyle. ben İstanbul dışında da çok otel gezdim, gördüm. İstanbul'da da gördüğüm oteller oldu ama bu kadar iyisini görmedim diyebilirim açıkçası. Hani şey bir de burada yönetim çok önemli. şahanesin. İşte yönetim hani senin burada olduğun o kadar belli ki. Bir yıl önce gelmiştim yine yanına. Residence'ı gezmiştik O zaman galiba. rezidanstaydım evet. Böyle bir iki oda göstermişti bana hani belki kiralayabilirim vesaire diye. O sırada gösterirken ben o günü hiç unutmuyorum. Havlunun bir tanesi böyle simetrisi yanlıştı. Yamuk duruyordu. Aynen, oturduk onu düzelttik seninle. Ona Takılırım. dikkat edin. Aynen. Hiç üşenmiyor, gidiyor, düzeltiyor vallahi. Evet, detaylarda saklı detay çünkü. detay. Aynen. Çünkü burada varsa yönetimini de yapabiliyorsun. Tabii, aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum Efendim bugün. ben teşekkür ederim. Güzel bir vakit geçirdik. Her zaman bekleriz. İnşallah şu pandemi bitsin. Sonra hem seni burada ağırlayalım. Yemek yeriz beraber ama şu an dediğim gibi ne yazık ki mümkün Doğum günü değil. partisini yapabilirim. King Suite'de bana Ne zamandı senin doğum günün? 17 Ekim. 17 Ekim not alın. Takipçilerim. Aynen. King Suite'de bir gün böyle 1 euroya falan Tamam indirirsen hayatım, bana tamam, peki, haberin 9.99 olur, haberin indiririm. olur. Hemen gelip kiralarım yani. Tamam. Arkadaşlar en başında da söylemiştim ilk videolarda da size harika oteller gezdireceğim. Zaten şu anda 1 numaralı otellerden bir tanesini gezmiş sağ ol. bulunduk. İlk ve tek örneği bu. Ben özellikle söyleyeyim bayıldım. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. O yüzden üşenmeyip yorumlara yazarsanız ben de onlara güzelce cevap vereceğim. Bir sonraki vloga kadar kendinize çok iyi bakın.